Munkız Mined Dalal Gazali Sesli Kitap 8. Kısım Seslendiren Aygün Akyol. Nübüvvetin hakikati ve ona bütün insanlığın ihtiyacı olduğuna dair. Şunu bil ki yaratılışının başlangıcında insanın tözü boş ve saf olduğundan Allah Teala'nın alemleri hakkında herhangi bir bilgisi yoktu. Rabbinin alemlerini kendisinden başka kimse bilemez ayetinde belirtildiği üzere alemler Allah Teala'dan başkasının sayamayacağı kadar çoktur. İnsan alemler hakkındaki bilgisini idraklar vasıtasıyla oluşturur. Onun her bir idraki bu var olan alemlerden biri hakkında bilgi almak için yaratılmıştır. Alemlerden kastettiğimiz var olanların cinsleridir. İnsanda ilk yaratılan dokunma duyusudur. Bu duyuyla var olanlardaki sıcaklık ve soğukluk, nemlilik ve kuruluk, yumuşaklık ve sertlik gibi nitelikleri kavrar. Dokunma duyusu renkleri ve sesleri kesinlikle kavrayamaz. Bilakis dokunma duyusu açısından bunlar yok hükmündedir. Sonra görme duyusu yaratıldı. Onunla renkleri ve şekilleri idrak eder. Duyulur alemleri kavramada en kapsamlı yeti budur. Sonra kişide işitme duyusu açılır. Bununla sesleri ve nameleri duyar. Sonra kişide tat alma duyusu yaratılır. Duyular alemini aşıncaya kadar bu böyle devam eder. Yaklaşık 7 yaşındayken onda ayırt etme yetisi yaratılır. Bu insan varlığındaki başka bir aşama olup bu aşamada kişi duyular aleminin ötesindekileri idrak eder. Bu idrak ettiği şeyler duyular aleminde bulunmaz. Sonra başka bir aşamaya yükselir. İnsanda akıl yaratılır. Bununla zorunlu, mümkün, müstahil olanları ve önceki aşamalarda bulunmayan şeyleri idrak eder. Aklın ötesinde başka bir aşama daha vardır. Burada başka bir göz açılır. Kişi onunla gaybı, gelecekte ne olacağını ve aklın kavramakta güçlük çektiği diğer şeyleri görür. Bu tıpkı temyiz gücünün akledilirleri idrakte yetersiz kalması, aynı şekilde duyumsama gücünün de temyizle idrak edilenlerde yetersiz kalması gibidir. Temyiz yetisi henüz gelişmiş olan birine akılla idrak edilenler anlatılırsa bunları kabul etmez ve garipser. Aynı şekilde bazı akıl sahipleri de nübüvvetle idrak edilenleri reddeder ve imkansız diye nitelendirir. Bu sırf cahilliktir. Ulaşamadığı ve hakkında bilgisi olmadığı bu konuda herhangi bir dayanağı da yoktur. Dolayısıyla bizatihi böyle bir durumun var olmadığını zannederler. Doğuştan görme yetisi olmayan biri, renklere ve şekillere dair duyduklarını ve kuşaktan kuşağa aktarılanları bilmez ve kendisine ilk defa anlatılırsa bunları anlamaz ve var olduklarını da kabul etmez. Allah Teala insanlara nübüvvetin temel özelliğini basit bir örnek vererek anlaşılır kılmıştır. Bu da uykudur. Çünkü uyuyan kişi gaybde olacakları ya apaçık ya da örtülü bir şekilde idrak eder. Bunu bizatihi yaşamamış bir insana, ölü gibi bilinçsiz bir şekilde yatan bir insan, hissetme, işitme ve görme yetilerini kaybettiği halde gaybı idrak edebilir denilirse, bunu hemen inkar eder. Bunun imkansız olduğuna dair kesin kanıtlar getirmeye çalışarak duyu yetileri idrak etmeyi sağlayan araçlardır. Bunlar var ve etkinken bir nesneyi idrak edemeyen, bu yetilerin olmadığı durumda nasıl idrak etsin diye cevap verirler. Bu bir kıyas türü olup mevcut durum ve müşahede onu değiller. Bu tıpkı insanın geçirdiği aşamalardan bir aşama olan aklın duyularla kavranamayan akredilirlerin türlerini görebildiği bir göz elde etmesi gibidir. Aynı şekilde nübüvvette nurdan oluşan bir göze sahip olma aşaması vardır ki kişi onun nuruyla gaybı açığa çıkarır ve aklın idrak edemediklerini kavrar. Nübüvvet hakkında ortaya çıkan şüpheler ya mümkün olup olmadığı, ya var olup olmadığı ve fiilen ortaya çıkıp çıkmadığı yahut da belli bir şahsın niteliği mi olduğuna dairdir. Onun mümkün olduğuna delil varlığıdır. Varlığının delili ise tıp ve astronomi ilimlerinde olduğu gibi evrende var olan saf akılla elde edilmesi mümkün olmayan bilgiler türündendir. Bu zaruri bilgileri araştıran birisi bunlara ancak ilahi ilham ve Allah Teala'nın yardımıyla ulaşılabileceğini, tecrübeyle ulaşılamayacağını bilir. 1000 senede bir gerçekleşen astronomik olaylar nasıl tecrübe edilir ki? Aynı şey tedavi usullerinde de geçerlidir. Ortaya koyduğumuz bu kanıtlardan da anlaşıldığı üzere salt akılla idrak edilemeyen bu tarz hususlar için başka bir idrak yetisi vardır. Burada kastedilen nübüvvettir. Ancak
nübüvvet sadece bundan ibaret değildir. Bilakis aklın idrak edemediği, akılüstü hususları idrak, nübüvvetin özelliklerinden sadece birisidir. Nübüvvetin daha pek çok nitelikleri vardır. Bizim burada zikrettiğimiz denizden bir damladır. Bunu sana anlattık. Çünkü sende uykuda idrak ettiklerinden hareketle oluşan buna dair örnek bir durum var. Sende tıp ve astronomiye dair benzer bilgiler de vardır. Bu peygamberlerin mucizeleri olup akıl sahipleri salt aklın verileriyle bunlara ulaşamaz. Nübüvvetin bunun dışındaki özellikleri tasavvuf yolunu takip edip zevk halini idrakle kavranılabilir. Çünkü sen deneyimlediğin uyku örneği üzerinden bunu anladın. Eğer bu olmasaydı sen onu, nübüvveti onaylamayacaktın. Sen de bu tür bir örnek olmasaydı onu asla anlamayacaktın. O zaman nasıl tasdik edecektin? Çünkü tasdik anlamadan sonra gerçekleşir. Bu örnek tasavvuf yolunun başlangıcında hasıl olur. Onunla belli ölçüde bir tür zevk hali oluşur. Böylece kıyasla elde edilemeyecek bir tasdik durumu ortaya çıkar. Bu yaşadığın tek özellik bile nübüvvetin aslına iman etmen için yeterlidir. Belli bir şahsın peygamber olup olmadığı hususunda şüpheye düşersen, bu konuda yakini bilgi elde edilmesi ancak ya onun durumlarını bilmen, ya müşahede, ya doğru söylediği düşünen insanların aktarmaları ya da dinleme yoluyla mümkün olur. Eğer tıp ve fıkıh ilmini bilirsen, onları gözünle görmesen bile hallerini gözlemleyerek ve sözlerini işiterek fakihleri ve tabipleri tanırsın. Yine Şafii'nin, Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, fakih, Galen'in tabip olduğuna dair bilgiyi elde etmekte zorlanmazsın. Bunlara dair gerçek bilgiyi başkasından duyduğun taklidi bilgiyle değil, bilakis fıkıh ve tıp hakkında okumalar yaparak çalışmalarını ve yazdıklarını derinlemesine inceleyerek anlarsın. Böylece onların halleri hakkında zaruri bir bilgi elde edersin. Böylelikle nübüvvetin manasını anladığında, Kur'an ve tarihsel aktarımları derinlemesine incelediğinde, Hz. Muhammed'in salat ve selam onun üzerine olsun, nübüvvet derecelerinin en üstünde olduğuna dair zaruri bilgiyi elde edebilirsin. Onun ibadetler hakkında söylediklerini ve bunların kalpleri arındırmadaki etkisini tecrübe ederek ulaştığın sonucu pekiştir. O ne kadar doğru söylemiş. Kim bildiğine uygun davranırsa Allah ona bilmediğini öğretir. Yine ne kadar doğru söylemiş. Kim bir zalime yardımcı olursa Allah o zalimi ona musallat eder. Yine ne kadar doğru söylemiş. Kim tüm kaygılarını tek bir kaygıda toplayarak sabahlarsa Allah Teala o kişiyi dünya ve ahiretteki tüm kaygılarından kurtarır. Bunu 1000, 2000 ve binlerce kez tecrübe ettiğinde sende zaruri bir bilgi oluşur ve bundan asla şüphe duymazsın. Nübüvvete dair kesin bilgileri asayı yılana çevirmek ya da ayın ikiye yarılması gibi mucizevi olaylar yoluyla değil de bu yoldan elde etmelisin. Eğer sadece bunlara bakıp ona dair dışarıdaki birçok karineyi ilave ederek delillendirmezsen, nübüvvetin sihir ve hayal olduğunu zannedebilir ve onun Allah Teala'dan gelen bir dalalet hali olduğunu düşünebilirsin. Çünkü Allah dilediğini dalalete düşürür, dilediğini de hidayete erdirir. Mucizelerle ilgili sorular sana yöneltildiğinde, eğer nübüvvete olan imanın mucize üzerine kurulu delillerden ibaret olursa, bu soruna dair oldukça güçlü argümanlar sana yöneltildiğinde imanın sarsılır ve şüpheye düşersin. Dolayısıyla bu tür olağanüstü olaylar, bütüncül bir bakış açısı oluşturman için bu meseleye dair delillerden ve karinelerden sadece biri olsun. Böylelikle sende kaynağı tam olarak belirlenemeyen zaruri bir bilgi hasıl olur. Bu tıpkı kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiyi edinen kişinin durumu gibi olup, o kişinin bu bilginin belli bir şahıs tarafından söylenildiğine dair kesin bir bilgi elde etmesi mümkün değildir. Üstelik o, bu bilginin nereden geldiğini bilmez. Ne bir grup tarafından ne de belli bir şahıs tarafından nakledildiğini de bilemez. Bilgiye dayalı güçlü iman budur. Bir de bunun zevk boyutu olup, müşahede etmek ve elle tutmak gibidir. Bu da sadece sufilik yolunda bulunur. Nübüvvetin hakikatine dair buraya kadar anlatılanlar, maksadımın gerçekleşmesi için şimdilik yeterlidir. İleride ona niçin ihtiyaç duyulduğuna dair açıklamalar yapacağım.
8. bölümün sonu.